Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzu alan adı yani domain üzerine yapmak istedim. Evet, daha önceki videomuzda web sitesi yaparken uygulamamız gereken, yapmamız gereken şeyleri sıralamıştık. Bunların en başında alan adı yani domain geliyordu. Şimdi alan adı ile ilgili size açıklamalar yapacağım. İşte alan adı nedir? Alan adı sorgulaması nasıl yapılır? Alan adı alırken dikkat etmemiz gereken şeyler nedir? İşte bir alan adının uzunluğu ne kadar olmalı? İşte alan adının Google'daki önemi ne? SEO'daki önemi ne? Bunun tamamıyla ilgili size bilgilendirmeler yapacağım. Kısa bir video olacak ama alan adıyla ilgili her şeyi anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle alan adı alırken dikkat etmemiz gereken en önemli unsurlardan bir tanesi yaptığımız hizmetin, vereceğimiz hizmetin, kuracağımız internet sitesinin alan adıyla ilişkili olması. Yani bir isim belirlerken işte domates satacaksak alan adılı patates.com yapmamalıyız. Yani bu şekilde olması gerekiyor. Yani web sitemizin içerisinde yükleyeceğimiz içerikle alacağımız alan adının ilişkili olması lazım. Ve çok uzun alan adları da tercih etmememiz lazım. Yani Google bakımından 12 karakteri geçmemesi lazım. Yani 12 karakteri geçen alan adlarının bulunurluğu daha düşük oluyor. Aslında gene bulunabilir. Google bunu tanır ama 12 karakter ve şöyle düşünün. Bir de sizin kendi linkiniz eklenecek buraya. Sayfanıza ait link. Böyle uzun uzadıya bir link oluşacak. Her zaman kısa isimler çok daha geçerli oluyor Google tarafından. Çünkü Google'ın da böyle bir optimizasyonu var alan adları bakımından. Peki alan adını nasıl alacağız? Alan adları nasıl ayrılıyor? Kaça ayrılıyor? Ne durumda? Nedir? Ne değildir? Arkadaşlar Türkiye'de kullanılan alan adı .com.tr. Yani .com.tr alan adını resmi olarak evraklarınız varsa alabiliyorsunuz. Şahıslar kimlikleriyle birlikte yani kimlik fotokopilerini ibraz ettikleri zaman bunu ODTÜ bildiğim kadarıyla şu anda işletiyor. Yani alan adı kayıtları ODTÜ üzerinden yapılıyor. Burada bir sistem var. Ve .com.tr alan adı alabilmeniz için evrak ibraz etmeniz gerekiyor. Şahıslarda kimlik fotokopisi, şirketlerde de vergi levhası gibi böyle şeyler istiyorlar. Hatta derneklerde de daha farklı bir alan adı var. İşte edu.tr üniversitelerde kullanılan. İşte derneklerde de sanırım resmi sitelerde gov.tr'ydi. Bu tarzda alan adları var. Normalde de hiç evrak almadan, evrak ibraz etmeden alabileceğiniz uzantılar var. İşte com, net, org gibi en çok bilinen uzantıları herhangi bir evrak başvurusu yapmadan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki yapmanız gereken en önemli konu alan adını alırken alacağınız alan adının yaptığınız işle ilişkili olması önemli. Tabii ilişkili olmayabilir de çok saçma bir isim alıp farklı bir site de açabilirsiniz ama tabii ki bu biraz bulunurluğu ve insanların kafasında kalma konusu bakımından önemli. O yüzden alan adı alırken buna dikkat etmeniz lazım. Ve tabii bir yapı oluşturacaksınız. Bir internet sitesi oluşturacaksınız. Bu internet sitesinin ilk kelimesi aslında ilk anahtar kelimesi sizin alan adınız oluyor. Ve bu alan adınızın altında da diğer anahtar kelimeleri işte bulunabilmek için kullanacağınız diğer metinleri sıralayacağınız aslında başlıklar oluşuyor. Ve bu başlıkların altında alt başlıklar, metinler, metinlerin içinde binlerce kelime ve işte bu kelimeler de Google tarafından taratılıyor ve bir optimizasyona sokulup bulunulabilirliğiniz artıyor. Alan adlarını nereden alacağız? Birçok ticari kurum var. Yani bunları satan. İşte Türk olarak işte Natros'undan isim tescil, işte İHS ve işte Güzel Hosting, işte birçok firma var. GoDaddy, dünya çapında bir firma biliyorsunuz. GoDaddy. Google'ın bir hizmeti var şu anda bildiğim kadarıyla. Onu kullanan firmalar var. Ve işte birçok firma kullanıyor. Ben Hostinger'den de mesela aldım. Hostinger de var. Şu anda bildiğim kadarıyla 10 dolarla 15-20 dolar arasında alan adı ücretleri değişiyor arkadaşlar. Şahıslar tabii kurarken mesela isim soyisim şeklinde de kurabilirler. Alan adlarını alabilirler. Ve bu alan adları dediğim gibi bağlandığı bölümler var.
Tabii alan adına bağlı bir de SSL sertifikası almanız gerekir. Bu SSL sertifikasını aldıktan sonra da daha güvenli internet siteleri oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Evet, alan adı ile ilgili herhalde başlıklarımızı tamamladık. Baktığımız zaman nedir? Alan adı alırken dikkat etmemiz gereken şeyler: 12 karakteri geçmemesi, kısa alan adı, akılda kalıcı alan adı, yaptığınız işi, hizmeti kısa bir şekilde müşterilerin aklında kalacak şekilde ya da kullanıcıların aklında kalacak şekilde hatırlatıcı bir alan adı. Tabii bunun ticareti de var arkadaşlar. Yani şimdi siz alan adını aldınız, geliştirdiniz, güzel bir internet sitesi yaptınız, artık akılda kalıcı hale geldi. Bu alan adını ileride çok yüksek paralara satabiliyorsunuz. Bunu şu anda Türkiye'de ticaretini yapanlar da var. Yani alan adı alıp yalnızca bu işten para kazanan kişiler de var. Yalnızca internet sitesi açmak gibi düşünmeyelim. Çok farklı boyutlarda bu işi şu anda Türkiye'de yönlendirenler de var arkadaşlar. Tabii ki dediğim gibi örnekler vermeye kalkarsak alan adının işte domain diyelim, alan adı ve domain diyelim. İşte Türkiye'de en akılda kalıcı işte trendyol.com akılda kalıcı. İşte mynet.com akılda kalıcı bana göre. İşte ne olabilir başka? Akılda kalıcı internet sitelerinden işte Wix olabilir mesela. İnternet sitesi sağlayıcısı, yapıcısı ama akılda kalıyor. Böyle akılda kalıcı isimler bularak alan adı çeşitliliğini sağlayarak internet siteleri kurabilirsiniz. Alan adı yönlendirme olayları var. Bunlar teknik konular. İşte DNS yönlendirme, alan adı yönlendirme, bir alan adının satın alındıktan sonra barındırma alanına nasıl yönlendirileceği ile ilgili. Bu konularla ilgili de ayrı bir video çekeriz bu barındırma konusuyla alakalı. Ve bu videomuzda da sizlere bunu anlatırız. Şimdi anlattığım konularla ilgili herhalde akılda kaldı. Alan adı almadan önce dikkat etmeniz gerekenleri anladınız. Yani alan adı aslında sizin isminiz. İnternet sitenizin ismi. Yani bu isim akılda kalıcı olmalı ki kullanıcılar daha sonra ben buraya girmiştim, hatırladım, bunu buradan öğrenmiştim, tekrardan gireyim demeli. Yani bir Google gibi olmasa da, YouTube gibi olmasa da akılda kalıcı alan adlarıyla başarılı olabilirsiniz internet aleminde. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Alan adı konusunu burada kapatıyoruz. Bir sonraki videoda sizlerle birlikte olacağım. Videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Birçok eğitim çekeceğiz ve beraber eğleneceğiz diye düşünüyorum. Sizlere birçok konuda eğitim vermeye devam edeceğim. Yani bildiklerimi aktarıyorum nacizane. Sizler de artık ne dersiniz ne demezsiniz. Sizin de böyle kafanızda kalan alan adı fikirleri varsa videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yani aldığınız alan adları varsa, yani başarı hikayeleri olabilir. İşte bir alan adıyla bir başarı hikayesi yazmışsınızdır. Çok iyi yerlere gelmiştir. Akılda kalıcı olmuştur ve satmışsınızdır falan. Bu tarz hikayeleriniz varsa bize iletebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum ve hepinize iyi günler diliyorum.